Merhaba arkadaşlar. P5JS kullanarak böyle bir dönüş ve büyüme etkisini nasıl oluşturabilirsiniz? Ona değinmeye çalışacağım. Birkaç tane temel değişken oluşturdum. İşte dönüş hızı e, büyüyorlar. Parçalar bir miktarda büyüme gerçekleştiriyor. Aslında buradaki 2 şu demek, yani 1 artı 2 %300 büyüyor. Mesela 0 dersek hani herhangi bir büyüme olmayacak. Standart boyutlarını kullanacak. E, Sayfayı belli bir işte satıra, sütuna böldüm. Tabi burada vereceğiniz sayıya bağlı olarak daha dikdörtgensel şeyler oluşabilir. Mesela şunu satır sayısını düşüreyim. Şimdi daha dikdörtgensel 4 satıra böldü. E, Değişebilir. Bir dizi, ızgara dizisi. Yani temelde bir dizi oluşturduk. Izgara dizisi. O ızgaranın her birisinin genişliğini ve yüksekliğini buldum. E, Mouse o ızgaranın üstünde mi değil mi? Onu ölçebilmek için bir değişken oluşturdum. Yine her bir ızgaranın sol üst köşesi konum bilgisini alabilmek için şöyle bir değişken oluşturdum. Bir ön yükleme fonksiyonu kullandım. İşte böyle internette Pixam diye bir site var. Oradan e, rastgele resimler çekiyorum. E, Şu anda kanvas boyutunda, artık genişliği değişebilir. Sayfa boyutlarına uygun bir alan belirledim. Hesaplamayı normalde radyan yapıyor. Radyan yerine derece kullansın diye degrees ile çevirdim. İşte, burada hani sayfayı o boyuttan, hani normalde biz bir resim çekiyoruz. Bu resim şu anda 800'e 600 e, kanvasa uysun diye bir işte resize ekledim. Her bir genişliği, her bir ızgaranın genişliğini ve her bir ızgaranın yüksekliğini satır sütun sayısına bölerek hesapladım. Bütün ızgaralar için ızgarayı önce bir diziye aktardım. İşte bir ızgara dizisi, satır sütun döngüsü, e, o dilimin sol e, noktası, o dilimin sağ noktası. İşte o her bir dilimi bir parça fonksiyonuyla aldım. Bu parçaları işte get fonksiyonuyla aldık. Sol köşesi, sol üst köşesi, genişlik ve yükseklik. Yine burada bunları bir diziye aktardım. Bu bilgileri bir diziye aktardım. Bir yandan da işte o dönüş devam ediyor mu hala? Onun için bir Boolean değişken oluşturdum. Ve yine öncesinde, hani çünkü sürekli dönmesini engellemek istiyorum. Bir süre sonra dursun istiyorum. Ee, Daha önceden üstünde mi diye onu ölçebilmek için de böyle bir değişken oluşturdum. Çizim fonksiyonu içerisinde de işte yine arkada bu resmi kullandım. Hani bu resim olmazsa ne olur? Arkada bir boşluk olur. Orijinal resmi e, şeyde kullandım. Arkada kullandım. Onun dışında işte ızgaranın her bir dilimi için bir döngümüz var. Üstünde olup olmadığını nereden anlayacağız? Şunu şöyle aşağıya yazarsam veya şöyle yaparsam belki daha rahat gözükür. İki X'te ve Y'deki konumlarına baktım. Sol sınır kontrolü. Mouse o ızgaranın solunda mı? O zaman üstündedir. Mouse o ızgaranın sağ sınırı içinde mi? Izgara genişliğine bağlı olarak. Yatay kontrol. Bir de dikey kontrol. Izgaranın tepesinde mi? Altında mı? Diye böyle bir e, ikili kontrol oluşturdum. Burada şöyle bir frame count ekledim. Bunu ekleme nedenimi şöyle göstermeye çalışayım.
Normalde bakın şu sol üstte dikkat edin. Normalde mouse'u varsayılan olarak 0'a 0 başlangıçta aldığı için orayı sanki üstündeymiş gibi, bu şartlara uyduğu için sanki üstündeymiş gibi ilk seferden hiç mouse üstüne gelmese bile sol üst köşedeki şeyi çalıştırıyor. Onu çalıştırmasın diye ilk kareyi hani iptal ettim. Mouse'un gerçek konumunu bulduktan sonra hesaplama yap diye böyle bir şart ekledim. İşte mouse üstünde mi, daha önceden üstünde değil ise, işte dönmesi bitmişse bu şeyler çalışacak. Dönmeye başladı. Bu şartlar gerçek ise dönme durumunu doğru hale, true hale getirdik. İşte sıralama önemli. E, Parçaların sıralaması önemli. Son mouse'un üstündeki olduğu parçayı dizide başa getirdik ki önce o dönsün. Öbür türlü diğerleri kapatabilir. Yani şöyle mesela gene bunu geçici olarak şöyle şey yaparsak. Şu an bakın en üstteki şeyi kapatıyor. Eskiler şeyi kapatabilir. Yani şöyle bilmiyorum. Yandaki diğer komşular sıralamada öne çıkabilir. Arada bazı parçalarda dikkat ediyorsunuz şey yapıyor. Onun önüne geçebilmek için sıralamayı güncelledik. Şeyde artık hani şey bittiyse, bu şart gerçekleştirdiyse, daha önce çizildi, onu güncelle. Bir dönüş gerçekleşiyor ise hıza bağlı olarak işte açıyı arttır. Bir tur sonrasında ben sadece bir tur dönüş verdirdim. Bir tur sonrasında işte şey bitsin. Açı eskisine dönsün. Dönüyor mu durumu eskisine dönsün. Dönüşü şeyden merkezi güncelleyerek, her bir ızgaranın merkezini güncelleyerek yapmak zorunda olduğumuz için bir push pop ekledim. Dönüş merkezi ızgaranın tam ortası. Yarı genişlik bölü yarısı ızgaranın tam ortası. O belirlediğimiz açı ölçeğinde yine büyütme yaptığımız için bir scale'imiz var. Bu niye var? 180 derece dönerse tam büyüme ölçeğinde, yani 3 kat şu anda büyüyecek. Ama 180'den artışa geçtikçe azalmaya başlayacak. Yani o eski orijinal bir süre sonra bakın küçülüyor. 360 dereceye doğru yaklaştıkça küçülecek. Sıfırdan 180'e çıkarken büyüyecek. 180'den 360'a doğru giderken küçülebilsin diye böyle bir şey ekledik. Sonra resmi şey yap. Niye eksi? İşte konum, hani merkez aslında daha ileride, yarım ileride. Sol nokta burası şeyin sol koordinatı. Sol koordinat merkeze göre yarım geride diye, o yüzden böyle bir şey eklemiş olduk. Evet, hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.